GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Doğukan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim ve bugün, bir yine kriz yayınıyla birlikteyiz. Neden kriz yayını? Çünkü yine, İsrail'in bir saldırısı, spesifik bir saldırısı üzerine konuşuyor olacak. Konuğumuz, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la birlikte aslında. İsrail'in dün gece yaptığı, saldırının detaylarını konuşacağız. Saldırı biraz farklıydı çünkü, Refah sınır kapısına yakın Refah kentinde, meydana geldi ve de 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı bir bölgeden bahsediyoruz, sıkıştığı bir bölgeden bahsediyoruz. Mısır'ın sınırında olması ciddi bir mesaj içeriyor olabilir. İsrail'in güvenli bölge ilan edilen bu bölgeyi vurması bir mesaj içeriyor olabilir. Ürdün'ün aynı eş zamanlı olarak kendi sınırına bir askeri yığınak yapıyor olması da bir mesaj taşıyor olabilir. Çünkü artık savaşın biraz daha o sıkışmış Gazze tarafından daha da yayılmaya başladığını bir yandan da veren sinyalleri alıyoruz. Dün geceki saldırıya dair biraz aslında anlatacak olursak tabii ki İsrail bu saldırıyı sürpriz bir şekilde yapmadı. Öncesinden de bunu paylaşmıştı. Gazze şehrinin güneyinde bulunan, Mısır'ın sınırında yer alan Refah kenti bilindiği gibi aslında Filistin'in sığındığı bir bölgeydi. 2,3 milyon nüfusuyla aslında Gazze'nin yaklaşık yarısını sıkıştığı çok ufak bir bölgeden bahsediyoruz ki Gazze'de zaten yapısı itibariyle çok sıkışmış bir bölge olarak biliniyor. İsrail güçleri Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyordu. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze şehrine sığınacak yerlerinin kalmayacağı endişe ediliyordu. Dün geceki saldırı aslında bunun biraz da yansıması oldu diyelim ve konuğumuzu Abdullah Ağar'ı alalım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Doğukan. Selamlar, Yine saygılar, bir iyi kriz yayınlar. yayınında birlikteyiz. Her yayında aslında farklı bir İsrail saldırı yöntemini konuşuyoruz. İlk yayınlarda ortadan yarma yaptığı operasyonları konuşmuştuk. Sonraki yayınlarda kuzeyden İsrail'in kara saldırısını konuşmuştuk. Denizi nasıl kullandığını konuşmuştuk. Bugün de güneydeki saldırıyı, özellikle Refah'a hedef alan saldırıyı konuşalım istiyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk olarak onu dinlemek isterim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şu ana kadar pek çok savaş suçu gördük. İnsanlık suçu gördük, katliam suçu gördük. Bunlar hepsi bir tarafa, yani 28 bin insan hayatını kaybetti, daha fazla belki. Bunun 3 katı kadar insan hayatını kaybetti, 10 bin civarında kayıp var. Bütün bunların hepsi çok büyük şeyler, insanlık açısından. İnsanlığın yaşamış olduğu utanç açısından çok büyük şeyler. Ama hepsi bir tarafa, ben şu an savaşın en kritik safhasına geldiğini düşünüyorum. Neden? Bir atıfta bulunmakta fayda var. Özellikle Netanyahu'nun en başı kurmuş olduğu bir cümle vardı. 2,3 milyon insanı buradan çıkartacağız, Gazze'yi buradan çıkartacağız ve biz Gazze'yi tamamen yıkacağız ve Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Şimdi yaklaşık 4 aya geçti. 4 aylık zaman dilimi içerisinde 2,3 milyon Gazze'linin yaklaşık 2/3'ü şu an saldırı altında olan, hatta saldırı askeri harekat yapılma ihtimali son derece güçlü bir gerçekliğe dönüşen Refah sınır kapısının Gazze tarafında kalan alanlara yoğunlaşmış durumda. Şimdi kimi kaynaklarda 1,3 milyon, kimi kaynaklarda 1,5 milyon. Yani 2,3 milyon Gazze'linin yaklaşık 2/3'inin toplandığı daracık bir alan burası. Yani yaklaşık 50-55 kilometre karelik bir alan. Yani kilometre karede yaklaşık 27 bin insan yaşıyor. Yani dünyanın demografik anlamda en yoğun bölgesi. Şimdi buraya bir askeri harekat. Şimdi anlamı nedir? Tabii Hamas'la mücadele bir maske mazereti. Yani İsrail ne diyor? Burada 4 Hamas taburu var. Bu 4 Hamas taburuna ben burada bir askeri harekat yapacağım diyor. Ancak 2,3 milyon insanın yaklaşık 2/3'inin barınmak zorunda kaldığı bu daracık alana yapılacak bir asker harekatın sonuçları ne olur? Şimdi en önemli mesele bu. Şimdi duvar yıkılırsa,
Şimdi sorumuz şu. Gazze'liler şu ana kadar güvenli olduğunu düşündükleri yerlere gittiler veya kaçtılar. En güvenli olarak tanımlanan yer neresiydi? Şu an yaklaşık 1,3 milyon insanın bir şekilde sığındığı burasıydı. Şimdi buraya bir askeri harekat olursa nereye gidecekler? Tek bir cevabı var. Sina Yarımadası'na, yani Mısır'a. Şimdi Evet, aslında burada bu orayı da açmak isteriz. Sınır kapısı Mısır'ın direkt yanı ve de dediğiniz gibi aslında İsrail sürekli zaten Mısır'ı bir alternatif olarak masaya çekme çabasında. Savaşı da çekebilir mi peki bu yolla? şimdi Doğukan, bazı kaygılarım var. Şimdi her ne kadar Mısır'dan ve Ürdün'den bunu bir savaş sebebi sayarız. Hatta Mısır en son bir cümle kurdu. Camp David anlaşmasından çekiliriz tarzında bir takım cümleler kuruyor olmalarına rağmen Mısır ikna edilmiş olabilir. Mısır bir takım baskılarla karşı karşıya kalmış, bir takım telkinlerle Mısır sen tepki göster ama tepkinle beraber de bu gerçekliği kabul et veya kabul etmek zorunda kal. Şimdi bir örnek verelim. Mısır'ın Filistinlileri istemediği bir açık, bir gerçeklik. Ama ya mecbur kalırsa, ya mecbur bırakılırsa, anlatmaya çalıştığım şey şu. Savaşın en başında konuşmuştuk. Projelerden bir tanesi neydi? Mısır'a 100 milyar dolar para verelim, bütün bu Filistinleri Sina Yarımadası'na alsın. Ve biz kalıcı olarak bu Gazze'deki Filistinlerden kurtulalım ve teolojik hedeflerimize bir adım daha yaklaşalım. Öyleydi. Şimdi Mısır buna direndi. Hatta savaş sebebi sayarım dedi ama Mısır'ın karşı karşıya kaldığı açmazlar ortada. Örneğin yaklaşık 22 milyar dolar para karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi ülkesinde toprak verdiği konuşuluyor. Neden? Çünkü çok ciddi anlamda bir borcu var ve bu borcu karşılamıyor. Ekonomisi son derece kötü durumda. Şimdi benzer bir telkinle, baskıyla, vaatle karşı karşıya kalmış olabilir mi? Yani Mısır bir şekilde evet ben bu işe karşıyım ama bir diğer tarafıyla da bu işi artık bu hale geldi, artık karar verelim, yapalım deme noktasına gelmiş olabilir. Veya şimdi düşünün, Suriye iç savaşından kaçan insanlar can korkusuyla kaçıyorlardı. Ve biz bir şekilde ne yapmak zorunda kaldık? Kabul etmek zorunda kaldık. Öyle değil mi? Çünkü Evet. işin içerisinde son derece önemli insani bir durum var. İnsanlar ya ölecekler ya da canlarını kurtarmak için Mısır'a kaçacaklar. Mısır bu insani dram ve insani baskı altında ne kadar direnebilir, ne kadar dayanabilir? Bu da böyle bir tarafı var. Şimdi sonuçta e, rakamlar dile kolay. 1,5 milyon insandan bahsediyoruz. 1,5 milyon insan korkunç bir ölüm baskısıyla, ateş baskısıyla, bir harekat baskısıyla karşı karşıya kalırlarsa ne yapacaklar? Kaçabilecekleri yer neresi? Mısır. Hele ki bu bir projeyle desteklenmişse ve özellikle bilinçli bir şekilde yapılmışsa. O yüzden ben diyorum ki savaşın en kritik safhasındayız. Bu açıdan bakıldığı zaman öncelikle şu cümleyi kurmak gerek. Mesele tepki meselesi değil. Mesele etki meselesi. Yani bir şekilde bu konuyla ilgili hassasiyet ortaya koyduğunu ifade eden ülkelerin etki göstermesi meselesi. Yani İslam dünyası güçlü olan ülkeler özellikle. Kimler? Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta İran. Bir şekilde bütünleşik bir etki ortaya koyabilirler mi? Hani İran'ın kendine has bir takım hassasiyetleri var savaşın tarafı olması hasebiyle. Hı hı. İransız diğer ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e bu yaptıklarının bedelinin çok ağır olabileceğine dair bir ispat, bir irade,
bir kararlılık ortaya koyabilirler mi? Bakın, şuna dikkat çekmek istiyorum. Adım adım, adım adım ve bizleri bir şekilde uyutarak, kanıksamamız sağlanarak. Şimdi hatırlayın, en başta toplumsal anlamda duyarlılık üst seviyedeydi. Zaman içerisinde insanlar kanıksadılar. Yani hatta birinci manşetti. En önemli konuydu Gazze meselesi. Şu an Gazze'yi konuşan kaç tane insan var? Gazze'ye karşı duyarlılık ortaya koyan kaç tane insan var? Şimdi mesele, yani şunu söylemek istiyorum. Bir fare ısırığı stratejisiyle veya bir kamu diplomasisiyle karşı karşıya kaldık. Ve zaman içerisinde Gazze hassasiyetlerini kaybetti. Toplumsal anlamda, sosyolojik anlamda. Şimdi bu noktada devletlerin bunu hiçbir zaman unutmaması ve jeopolitik bir takım emelleri içerisinde barındıran, teopolitik emelleri içerisinde barındıran ve Gazze'yi bir şekilde teopolitik hedefler önünde bir engel olarak tanımlayan, kabul eden ve bunu ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'e karşı bir etkinin, bakın tepkinin demiyorum, özellikle vurguluyorum, bir etkinin mutlaka ve mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Bu yapılamazsa o zaman devam edecek. Peki hocam, Burada bunun yansıması olarak burada bir buyurun. bağlamda aslında iki soruyu sormak istiyorum. Mısır'ın kapıyı açması, bu saldırılar sonrasında belki anlaşarak ya da baskıyla açması bizi nasıl bir aşamaya getirir? Ya da ikinci sorun da aşmaması, kapıyı açmadı ve de saldırılar devam ediyor. Bu sefer nasıl bir bölge görürüz, özellikle o sınır bölgesinde? Yani tabii özellikle komşu olan iki ülke, Mısır ve Ürdün'ün ortaya koyacakları irade son derece önemli. Ama 4 ay geçti. 4 ay 5 gün geçti. Bu dönem içerisinde bir etki ortaya koyması gereken ülkelerin, bölgedeki bir takım devlet dışı aktörlerin bu etkiyi ortaya koymadıklarını gördük. Şimdi zaten bizleri huylandıran, temelde kaygılandıran mesele bu. Mesele zaten temelde diplomasinin konusu değil. Mesele sahanın konusu. Şimdi Mısır gereğini yapmadı. Ürdün gereğini yapmadı. Bölgedeki işte en başında biz bu işin içerisindeyiz diyen devlet dışı aktörler, başta Hizbullah bir şey yapmadı. Sadece İsrail'in emellerini destekleyen, hatta emellerini bir şekilde yürümesiyle ilgili kararlılık üretmesine neden olan bir didişme ortaya koydular. Bir etki ortaya koymadılar. Yani şimdi bir soru soracağım. Kimse darılmasın, gücenmesin. Yani şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılan 170 civarındaki Şii milis etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesini kırdı mı? Yoksa iradesini daha mı arttırdı? Yani ortada bir başka entrika dönüyor olabilir mi? Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman mesele İslam dünyası açısından, insanlık açısından hiç de iyi bir imtihan olmadı açıkçası. Sadece tepki. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail iradesini kıramayan taktiksel seviyedeki minik minik etkiler. Sonuç Peki bu şu an, denklemde İran'ı nasıl değerlendirebiliriz? Her yayında bir böyle parantezini açıyoruz çünkü farklı bir konumda. Siz nasıl değerlendirirsiniz şu an etki ve tepkisini İran'ın? yani Doğukan, ben en baştan söyledim. Söylemiş olduğum için de linç yedim. Şimdi tekrar söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. Hamas'ın ortaya koymuş olduğu askeri kabiliyetin altında İran var. Şimdi her ne kadar İran, Hamas'ın vermiş olduğu karar benim güdümümde alınmış bir karar değildir dese de, Vekaletler Savaşı öyle sanıldığı gibi basit bir savaş değil. Bir akıl savaşı. Sizin tepkilerinizi, hassasiyetlerinizi, açmazlarınızı, duygularınızı kullanmayla ilgili bir akılla beraber yürüyen savaş. Burada Hamas bir kere Hizbullah ve İran tarafından yalnız bırakılmıştır. Yani bu işin askeri kabiliyetini oluşturan yapılar tarafından yalnız bırakılmıştır. Şimdi burada şunu söylemem gerekiyor. Yani Hamas'ın 7 Ekim'de yapmış olduğu saldırı
hala kendi içerisinde pek çok soru işareti barındırıyor. Hala çok soru işaretleri barındırıyor. Neden orada kaldı? Neden derinleşmedi? Neden devreye girmesi beklenen Hizbullah devreye girmedi? Bunların hepsi hala tarihin gizem içerisinde cevaplanmayan sorular olarak kalacak. Ama demiş olduklarım bu basit başlıklarla ifade etmeye çalıştığım şeyler gerçekleşmiş olsaydı bugün biz Gazze'yi konuşmuyor olacaktık. Biz bugün İsrail'i konuşuyor olacaktık. Bunları birileri ya kabiliyeti yetmedi, ya bir pazarlık yapıldı, ya bir şekilde birileri bir hesap yaptı dedi ki bu kadar yeter dedi, geriye dönün dedi. Yani bir sürü şey oldu o 7 Ekim gününde. O 7 Ekim günündeki olaylardan sonra İsrail'de ortaya çıkan fiili durumu çok büyük bir fırsata çevirmeyi bildi ve o günden bugüne 28 binden fazla insanı katletti. Bunun çok daha fazlasını yaraladı ve asıl önemlisi burada demografik ve topografik bir değişim, bir kırılma gerçekleşti ve bu kırılmanın en önemli safhasına gelindi. Şimdi şu ana kadar mücadele Gazze içerisindeydi ve Gazze'liler bir şekilde Gazze içerisinde yer değiştiriyorlardı. Ama zaman içerisinde Gazze'lerin Gazze dışına gitmeleriyle ilgili pek çok projenin devreye konmaya çalışıldığını gördük. Şimdi bu safhaya geldikten sonra birileri Gazze'lileri gerçeklikle beraber Gazze'nin dışarısına çıkmaya mecbur bırakabilirler mi veya motive edebilirler mi? Böyle bir sorun şu an kendisini göstermiş durumda. Bu açıdan bakıldığı zaman savaşın bence en kritik safhasına gelindi. Ve bu kritik safhadan sonra bakalım ne olacak? Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını filan da lütfen iyi anlayın. Amerika Birleşik Devletleri rolü çok güzel oynadı açıkçası. Ee, hem iyiden yana, adaletten yana, hakkaniyetten yana gözüktü. Ben bu işten çok rahatsızım dedi. Ama bir diğer tarafıyla da İsrail'i harp kabiliyeti, savaş kabiliyeti anlamında sonuna kadar destekledi. Ekonomik anlamda sonuna kadar destekledi. Ve yapmış olduğu faaliyetlerin uluslararası hukuk anlamında himaye etti. Pek çok biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kararını veto etti. Bir diğer tarafıyla da bölgedeki ülkeleri İsrail'in beklentileri doğrusunda dizayn etti. Tepkilerini, reflekslerini. Böyle bir gerçek zaman içerisinde gelişti. Bunu ümit ederim doğru okudular, okuması gerekenler. Hı hı. Ama şimdi gelinen nokta hiç kimse savaşı durdurmayı, katliamları durdurmayı başaramadı. Ve en nihayetinde bugün neyi konuşuyoruz? Şu son safhada Gazze'deki insanların eğer duvar yıkılırsa İsrail yapacağı bir askeri harekatla birlikte, yani yıkılırsa derken ironi şey olarak kullanıyorum. Hı Yani hı. bir gerçeklik anlamında, yıkılması anlamında. Yani orada bir şekilde Mısır kapılar açmak zorunda kalabilir. Filistinler bir şekilde Mısır tarafına yürümek zorunda kalabilirler. Bir şekilde yani orada çatışmalar İsrail'le Mısır arasında Hı veya hı. Mısır'ın işte bir tank taburuna getirdiği gözüküyor. 40 tanktan oluşan bir tabur oraya yığdığı gözüküyor. Böyle bir askeri kabiliyet geliştirmeye çalışıyor, engelleme geliştirmeye çalışıyor gözüküyor ama bunlar hiçbirisi yani 1 milyondan fazla insanın yürümesiyle birlikte önde durabilecek şeyler değil. Durması da istenilen şeyler değil. Bu noktada çok kritik bir safhadayız. Bu kritik safhada ümit ederim İslam dünyası ve insanlık İsrail'in bu bütün insanlığı, bütün tarihi, bütün inanç ve ahlaki gerçekleri hiçe sayarak yapmış olduğu eylemi durdurmayı başarabilirler. Başaramazlarsa açıkçası Netanyahu'nun o cümlesi savaşın temel amacıdır. Demografik ve topografik amacıdır. Teolojik amacıdır. Buna doğru şu ana kadar getirdiler, buraya kadar getirdiler. Hatta şöyle bir şey var. İsrail tekrar yedek askerlerin askere alınması ile ilgili bir Hı hı. Netanyahu'nun çağrısı var. Neye hazırlanıyor? Olabilecek daha büyük bir takım şeyleri de hazırlanıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Böyle de işin bir başka boyutu var. Yani onlar bu savaşın en kritik safhasına geldiklerinin farkındalar. Peki Burada hocam biz bir kırılma sizinle gerçekleşecek. hep her safhada bir sonraki safhayı konuştuk ve de çıktığı benzerlerini sahada da gördük. Şimdi bir sonraki safhada hangisini daha yakın görüyorsunuz? Hangi senaryoyu biz sahada görürüz? Öncelikle şunu düşünüyorum. Yani İslam dünyasının Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e buraya kadar getirdiniz, buraya kadar tepkilerle iş gitti. Risklerle gitti. Ama bundan sonraki safha kabul edilemez bir safhadır.
Eğer böyle bir şey de yapacak olursanız bunun bedeli Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açısından son derece büyük olur. İradesini, mesajını, kararlılığını ve eyleminin ucunu göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tepki sahanın bir gerçekliği değil. Siz ne kadar bağırırsanız bağırın, çağırırsanız çağırın. Adam yürüyor. Orada eylem yapıyor çünkü. Şimdi eylemi siz neyle durdurabilirsiniz? Elinizdeki kozlarla durdurabilirsiniz. Elinizdeki güçlerle durdurabilirsiniz. Şimdi bu kozlar ve güçler devreye girmezse nasıl durduracaksınız? Şimdi yani iki devletli çözüm. İşte yakın zamanda Paris dahil olmak üzere pek çok ateşkesle ilgili, kalıcı ateşkesle ilgili e, çare arandı ve hatta Hamas tarafı buna çok yaklaştı. Ama son kertede Netanyahu dedi ki ben bunu kabul etmiyorum, reddediyorum de çıktı gitti işin içinden. Şimdi böyle de bir durum var. Yani çünkü onun paradigması, yaklaşımı, düşünce yapısı çok daha farklı çalışıyor. Siz sahada gördüğünüz gerçekleri, maske mazeretleri iyi tanımlayın. Yani örneğin ne diyor? 2 tane rehine kurtardık diyor. Yapmış olduğumuz askeri harekatla diyor. Şimdi bir gerekçe üretiyor ve diyor ki orada diyor 4 tane Hamas taburu var diyor. Şeyin altında. İşte Refah'ın olduğu bölgelerdeki demografik yapının altında. Bunlara yönelik yapacağız harekatı diyor. Ama harekattan etkilenenler yani Hamas'ın 4 taburu değil ki. Evet, Hamas şimdi şöyle bir cümle de kurmak gerekiyor. Hani daha önce de konuşmuştuk rakamlar üzerinden. Şimdi ise Hamas'ın askeri kabiliyeti kaç kişiydi? 27 bin ila 40 bin kişiydi. Şu ana kadar işte en büyük rakamlar ne? 8 bin. Ne kadar doğru bunları bilmiyoruz. Ama yabancı kaynaklar yani Amerikalı kaynaklar şu ana kadar 8 bin gibi cümleler kuruyor. 8 bin ise hala %75'i diri duruyor. Sen %75'i diri duran bir örgütle, bir yapıyla mücadele etmiyorsun, edemiyorsun. Ama oradaki o sosyolojik tabanı oradan çıkartacak, yerlerini değiştirecek teopolitik hamleler yapıyorsun. Demografik hamleler yapıyorsun, topografik hamleler yapıyorsun. Ve bu enerji jeopolitiği başta olmak üzere bölgedeki bütün dinamikleri derinden saçacak bir takım sonuçlar üretiyor. Sonuçlar üretme, bu tür emeller peşinde koşuyorsun. Bu açıdan bakıldığı zaman sorumuz tekrar şu. Bu iş eninde sonunda kendisini değecek olan ülkeler ne yapıyor? Neredeler? En önemli soru olarak Peki hocam ortada burada duruyor. Yani aslında o Mısır parantezini son soruda biraz daha açalım isterim. Nasıl bir ortam göreceğimize dair. Çünkü şimdi İsrail dediğiniz gibi iki bahane sunuyor. Bir Hamas unsuru orada var. O yüzden vuruyoruz sınır bölgesine. İki esir kurtarmak için bir operasyon düzenliyoruz diye. Ama bir sonraki aşamada daha da sınıra yaklaştığında, Mısır tarafına biraz taştığında Mısır'ın bir etki göstermesi askeri anlamda mümkün mü? İsrail buna nasıl yanıt verebilir? çok sanmıyorum. Yani gerek Ürdün'ün gerek Mısır'ın bunu bir savaş sebebi sayarız demelerine rağmen e, İsrail ve İsrail üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Ürdün ve Mısır'ın karşı karşıya gelebileceğini çok değerlendirmiyor. Yani kolay mı onlar açısından da? Onlar açısından kolay olmadığını biliyorum. Çünkü sonuçta geçmişte artık genetiklerine yerleşmiş bir temel mesele var. Yani sonuçta gerek Yom Kippur olsun, gerek ondan sonraki süreçte yaşamış oldukları savaş ve çatışmalar olsun. Bir de gerçeklik var. Stratejik üstünlük, yani nitelikli üstünlük Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'e sağlanmıştır ve her iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlıdır. Burada mesele zaten savaşmak değil. Savaş meselesi değil. Burada her ülkenin, özellikle Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Mısır'ın ellerinde çok daha güçlü kozlar var. Bu güçlü kozlar devreye girebilir mi? Bu güçlü kozlar üzerinden bir etki ortaya konabilir mi? Budur mesele. Yani ama şu ana kadar İsrail'i durdurmayı başaramadıkları da bir temel gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Bu da bir fiili durum. Şimdi mesele ne? Daha önceki programlarda da ifade etmeye çalışmıştım. Bir kere kavramsal bütünlük ortaya koyamayan İslam dünyasının stratejik bir bütünlük, siyasi bir bütünlük ortaya koyması zaten mümkün değil. Bu İslam dünyasının en büyük utancıdır zaten.
Yani aynı dine mensup olup birbirini tekfir etme. Birbirine tağut deme, birbirine zındık deme. Ve buralardan bir bağ bozumu yaşama, bir vekaletler savaşı yaşama. İslam dünyası zaten en büyük utancı. Bununla yüzleşmeye cesaret edebilen kaç kişi var İslam dünyasında açıkçası bunu bilmiyorum. Ama buradan çıkartılması gereken en büyük ders bana sorarsanız budur. Neden kavramsal vahyi bir bütünlük ortaya konamıyor? Bunun sorunların araştırılması, kavramsal bozgunun kökenlerine inilmesi ve gerçekten de İslam adına, insanlık adına ve Allah adına bir bütünlüğün, kavramsal bütünlüğün ortaya çıkması ve gelecek adına, insanlık adına bunun barışçıl bir güç olarak kullanılması, caydırıcı bir güç olarak kullanılması aranan temel gerçektir. Ama İslam dünyası bunu yapamıyor. Çünkü öyle büyük bir bağ bozumu var ki. Neyse, başka bir program konusu. Yani ümit ederim bir gün hani konuşuruz, ümit ederim sesimizi duyurabiliriz ama içimizdeki en büyük yaradır. Yani bu işi düşünenler, Orta Doğu'yu görenler, Orta Doğu'da oluk gibi akan kanı gören insanlar açısından en büyük acıdır. İslam dünyanın en zengin coğrafyasına, en güçlü coğrafyasına sahip olmalarına rağmen bunu gerçek anlamda insanlık adına bir güce, caydırıcı bir güce, barışçıl bir güce dönüştüremeyişleri İslam dünyasının bence en büyük utancıdır. Evet hocam, yani bunu aslında stüdyoda da ağırladığımızda üzerinden de konuşalım Evet. isteriz. Ben son olarak şunu da sormak isterim, bir kısa parantez açmak için. Ürdün'ün etkisini, hep Mısır'ı konuştuk ama askeri anlamda nasıl bir adım atabilir, neyle karşılaşabilir? Çok kısa bunu da yorumunuzu alsam. Yani şöyle bir cümle kurayım Doğukan. O kadar kötü ki aslında. Şimdi bir Filistin devletinin kurulmasını istemeyenler kimlerdir? İsrail mi gerçekten sadece? Yoksa bölgedeki bazı ülkelerde Filistin devletinin kurulmasını, Filistinleri başlarının belası olarak görmeleri gibi bir gerçeklik söz konusu mudur? Ne yazık ki böyle bir gerçeklik söz konusu Doğukan. Şimdi bu gerçeklik üzerinden, bu saha gerçekliği üzerinden meseleye yakınlaşmakta fayda var. Şimdi Ürdün tarafında, Ürdün'de çok Filistinli var. Şimdi Batı Şeria'da ve Gazze'de başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulsa, bu Filistin devletinden en çok rahatsız olacak olan kimdir? İsrail'dir, doğru. Ama bir diğer tarafıyla Ürdün'dür. Çünkü kendisi için tehdit edeceğini öngördüğünü değerlendiriyorum ben. Yani çünkü çok büyük bir Filistin nüfusu var ve onların bir şekilde Ürdün toprakları üzerinde hak iddia edeceklerine dair Ürdün'ün bir temel kaygısı var. Şimdi bir diğer tarafı Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri son derece bağımlı olan bir ülke. Bu açılardan bakıldığı zaman hani Ürdün tepkilerini ortaya koyarken evet koyabilecek bir iradesi, insanlık adına bir iradesi, inanç adına bir iradesi şekillenebilir mi? Buna dair her zaman bir ümidim var. Kesinlikle insanları veya devletleri veya devlet başkanlarını hakir görmeyeyim. Ama çok ciddi anlamda da bağımlılıkları ve açmazları var. Bu açıdan bakıldığı zaman Ürdün insanlık adına, inanç adına, adalet ve hakkaniyet adına, Filistinlerin akan masum kanı adına bir etki ortaya koyabilir mi? Ümit ederim koyabilir. Bu önemli bir saha etkisine, saha gerçekliğe dönüşebilir. Ama yani bir şekilde bir şey var. Yani ne Mısır tarafı ne Ürdün tarafı Filistinleri istemiyorlar. Ama bir diğer tarafıyla bunun önünde ne kadar durabilirler? Açıkçası bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çok teşekkürler hocam, değerli katkılarınız için. Sağ olun. Süreci tam bir anlamda konuşmuş olduk. Yeni safhayı tekrardan sizinle stüdyo ortamında da konuşmak isteriz. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuğumuzdu. Mısır'ın sınırında İsrail'in Gazze'leri sıkıştırdığı Refah kentindeki durumu konuştuk aslında. Bilindiği gibi her kriz yayında, canlı yayında, YouTube'dan bağlandığımız her yayında İsrail'in farklı bir saldırı yöntemini konuşuyoruz. İşte kuzeyden başlayan, Gazze'nin ortasından ilerleyen ve bu kez de güneyden aslında etkisini gördüğümüz bir saldırıydı. 1,5 milyon Filistinlilerin, yani Gazze'dekilerin 2/3'inin aslında sıkıştığı bir sınır kentinde yine bir saldırı düzenledi. Etkisi tabii Mısır'a da yansıyacak olabilir ki biz yayında biraz bunu da konuşmak istedik. Çünkü
Filistinlerin Mısır tarafına sınırdan geçirilmesi ya da zorlanması buna. İsrail'in de hedefi ama Mısır bunu nasıl karşılayacak? Ürdün'ün etkisi ne olacak ki? Onun da aslında diğer taraftan yine sınır kapsamında bir yansıması olabileceğini düşünüyoruz diyelim. Gazete Haber Merkezi olarak 7 Ekim'den bu yana Gazze öncelikli yayıncılığımız devam ediyoruz. Gerek Türkçe gerekse YouTube üzerinden ses dublaj özelliğiyle birçok farklı dilde yayıncılığımızı sürdürüyoruz ki bölgeyi yakından takip edelim. Bunu yayında da konuştuğumuz gibi aslında kanıksamayalım. Bu kriz yayını daha da devam ettirelim diyelim. Yayınlarımız devam edecek diyerek noktalayalım.